Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. Merhaba, ben Doktor Şenay Serdağ. Ben Doktor Dilek Polat. Bugünkü programımızda menopozdan konuşacağız. Artık ortalama ömrün uzamasıyla kadınlar hayatlarının büyük bir kısmını, neredeyse yarısına yakınını menopoz döneminde geçiriyorlar. Öncelikle bir menopozu tanımlayalım. Menopoz nedir Dilek Hocam? Menopoz, kadınların doğurganlık zamanının sona erdiği, artık yumurtalıkların yumurta üretmediği, östrojen seviyelerinin ciddi oranda düştüğü bir dönem. Aslında tıbbi terim olarak baktığımızda menopoz, son adet kanaması olarak adlandırabiliriz menopozu. Bundan sonraki dönemi de postmenopozal dönem olarak adlandırıyoruz. Geriye yönelik bir tanımlama menopoz, 12 ay boyunca kadın adet görmediğinde artık menopozdadır diyoruz. Ama 3 evreye ayırıyoruz aslında. Perimenopozal dönem, menopoz, postmenopozal dönem şeklinde. Dediğim gibi son adet kanaması menopoz, bundan sonraki dönem postmenopozal dönem. Bundan önceki, menopozdan önceki dönemde de adetlerin düzensizleştiği, yaklaşık 40'lı yaşların başlarında başlayan ya da 30'lu yaşların sonlarında başlayan 4 ile 10 yıl civarında süren döneme de perimenopozal dönem diyoruz. Peki tanısını nasıl koyuyoruz? Yani ne kadar 3 ay adet olmadı diyelim kadın. Menopozdasınız diyebiliyor muyuz? Aslında şöyle yapıyoruz. Zaten her kadın mutlaka her yıl jinekolojik kontrole gelmesi gerekiyor. Bunlar en önemli şeylerden bir tanesi bu. Çünkü kadınlar genellikle kadın doğum uzmanlarından korkarlar, gelmek istemezler. Evet. Öncelikle bunu öneriyorum. Onun dışında diyelim ki 3 ay boyunca adet görmedi, 40'lı yaşlarında diyelim ki. Mutlaka bir jinekoloji muayenesine gelecek. Biz ultrason yapıyoruz, yumurtalık rezervine bakıyoruz. Yani yumurtalıklardaki yumurta sayısına bakıyoruz. Onun dışında kan testleri alıyoruz, hormon değerlerine bakıyoruz. Çünkü adet olamamasına sebep olacak bir sürü sebep var. Birincisi gebelik. Yani 40 yaşında bir kadın yine gebe de kalmış olabilir. Evet. Gebelik en önemli adet olmama sebebi zaten. Bunu ayırt ediyoruz. Sonrasında kan değerlerine bakarak diğer bu adet olmamasına sebep olabilecek tiroid bozuklukları, prolaktin yüksekliği gibi şeyleri ayırt ettikten sonra eğer yumurtalık kapasitesi de azaldıysa menopoza geçiş dönemindedir diyoruz. Menopozun tanımı dediğim gibi 12 ay boyunca adet görememesi sonrasında konan bir tanım. O yüzden o dönemde mi, perimenopozal dönemde mi diye değerlendiriyoruz. Çünkü perimenopozal dönemde çok önemli bir dönem. Yine tedavi vermemiz gereken, takip etmemiz gereken bir dönem. Yani her yıl jinekolojik muayenelerini aksatmamaları gerekiyor. Sadece menopoz açısından da değil. Simir ve diğer kontroller açısından aslında pek çok şeyin önüne geçebiliyoruz erken tanıyla. Bu nedenle de kontrollerini aksatmamaları lazım. Peki erken menopozda dediğimiz durum nedir? Hangi durumda erken menopoz diyoruz? Aslında her zaman erken östrojenin çekilmesini istemiyoruz. Hiçbir zaman hazır değiliz ama. Evet, hazır değiliz ama ne zaman erken diyoruz? Yani Türkiye'deki menopoz ortalama yaşı 47-49 arasında, dünyada bu 50-52 arasında. Erken menopozda 40 yaşından önceki menopoza diyoruz biz. Yani 20 yaşında, 30 yaşında menopoza giren kadınlar var. O yüzden bu da önemli. 40 yaşından önce şikayetleri olan hastaların mutlaka başvurması gerekiyor. 40 yaşından önceki menopoza erken menopoz diyoruz. Peki bu menopoz yaşını geciktirmek için bir şeyler yapabilir miyiz? Bu konu çok tartışmalı çünkü bu konuda gereksiz çok fazla tedavi verilebiliyor. Evet. Maalesef bizim menopoz yaşımız daha anne karnında belli. Anne karnında 20. gebelik haftasında kadınların yumurtalık sayısı zaten belli. Yaklaşık 5-6 milyon kadar yumurtamız oluyor bu zamanda. En maksimum düzeydeki sayı. Sonra daha anne karnındayken bu yumurtalar ölmeye başlıyor. Hücre ölümü gerçekleşiyor ve doğumda bizim yaklaşık 1-2 milyon kadar yumurtamız kalıyor. Sonrasında puberta dediğimiz ergenlik dönemine kadar bu yumurtalar ölmeye devam ediyor. Yaklaşık ergenlik döneminde de 500-600 kadar yumurtamız kalıyor ve sonrasında da her adet döneminde yumurtalar atılıyor ve bu şekilde yumurtalarımız bitiyor. Aslında önceden bizim ne zaman menopoza gireceğimiz belli. O yüzden bunu engelleyebilecek bir şey yok maalesef. Ama yine de bu kontrollü hücre ölümünü azaltmak için biraz değil mi, beslenmeye dikkat etmek, stresten uzak durmak, bu gibi durumlarda da aslında erken menopoz sürecini biraz hızlandırıyor diyebiliriz. Evet, tabii burada bir hücre ölümü var. Bunu önlemek amacıyla düzenli beslenme, sağlıklı beslenme, egzersiz yapma bunlar önemli. En azından erken menopoza sebep olan cerrahi olarak yumurtalıkların çıkartılmasını gerektirecek olan hastalıkların önlenmesi ya da
Kanserse hasta mesela kemoterapi, radyoterapi veriliyor. Bunlar da yumurtalıklardaki yumurta sayısının ölmesine, yok olmasının neden olarak erken menopoza sebep olabiliyor. Bunları önleyebiliriz ama yine de genel olarak menopozu geciktirecek herhangi bir tedavi yok maalesef. Evet, aslında popüler olduğu söylenen bir takım uygulamalar var ama bunların bilimsel bir karşılığı yok. Bilimsel dayanağı yok. Evet. Peki menopozun etkilerinden bahsedelim biraz. Biraz öyle sıcak basmaları dışında da çok sıkıntılı bir dönem olabiliyor pek çok kadın için. Organlara etkilerinden bahsedelim biraz. Ne gibi etkileri var? Menopozda asıl sorun zaten östrojen, progesteron hormonun düşmesi. Östrojen vücuttan çekilince bütün vücut etkileniyor aslında. Neler oluyor? Kas iskelet sisteminde, kalp damar sisteminde, kognitif bilişsel fonksiyonlarda, cinsel hayatta, genitoüriner sistemde pek çok değişiklikler meydana geliyor. Başta adet düzensizlikleri oluyor. Önce adetler sık oluyor, sonra adetlerin arası açılıyor. Bu sıcak basmaları en çok bilinen vazomotor semptomlar. İşte sıcak basmaları, gece terlemeleri oluyor. Uyku problemleri oluyor, uykusuzluk çekiyor hastalar. Dikkat problemleri oluyor. Artık hocam yeteri kadar bir şeye dikkatimi toparlayamıyorum diyorlar. Ya da unutkanlık çok artıyor. Onun dışında kemiklerde erime meydana geliyor. Kemik kitlesinde ciddi oranda azalma meydana geliyor. Böyle olunca düştüğünde, bir yerine çarptığında hızlı bir kırık meydana gelebiliyor. Onun dışında genitoüriner sistemde çok büyük problemler oluyor. Vajinal kuruluk oluyor, yanma oluyor, cinsel ilişki sırasında ağrı oluyor. Onun dışında üriner sistemde idrarda yanma, sık idrara çıkma ya da idrar kaçırma gibi problemler olabiliyor. Saçlarda kuruma oluyor, ciltte kuruma oluyor, saçlarda dökülme oluyor. Yani depresyona yatkınlık artıyor. Yani östrojen vücuttan çekilince bütün vücut etkileniyor aslında. Yani kadının tamamen dengesini bozan bir durum. Evet. Peki bu durumda bu hormon replasman tedavileri hakkında biraz konuşalım. Östrojen çekilince yerine koyma tedavileriyle ilgili hormon replasman tedavilerini ne zaman öneriyoruz? Hormon replasman tedavileri geçmişte çok tartışmalıydı. Artık bu konunun üzerine gidilerek artık verilmeye başlandı tekrar ama hormon replasman tedavisi nedir? Vücuttan östrojen çekildi. Çekildikten sonra biz bunu yerine koymaya amaçlıyoruz. Yani östrojenin replasmanı aslında ama tek başına da vermiyoruz. Genellikle progesteronla birlikte veriyoruz. Bunun verilme yöntemleri var. Ağızdan verebiliyoruz, peç olarak yama şeklinde verebiliyoruz ya da jeller, kremler var. Lokal olarak etkili yani o bölgeye, bir bölgeye etkili ya da sistemik olarak etkili şekilde verebiliyoruz hormon replasman tedavilerini. Tabii bunları herkese vermiyoruz. Öncelikle bir hastayı değerlendiriyoruz. Fizik muayenesini yapıyoruz, kan testlerini istiyoruz, vitaminlerine, minerallerine bakıyoruz. Meme ultrasonuna, mamografisini yapıyoruz. Özellikle bu çok önemli. Evet. Onun dışında pelvik muayenesini yapıyoruz. Ultrason eşliğinde yumurtalıklarını, rahimini değerlendiriyoruz. Kemik densitometri yapıyoruz. Yani kemiklerinin, kemik kütlesinin ölçümünü yapıyoruz. Bunları yaptıktan sonra bir de hastayla konuşuyoruz. Hastanın meme kanseri öyküsü var mı? Rahim kanseri öyküsü var mı? Ailesinde var mı? Tromboemboli yani inme öyküsü var mı? Bunları sorguluyoruz. Eğer herhangi bir sorun yoksa, başlamamıza engel bir durum yoksa en erken dönemde hatta perimenopozal dönem dediğimiz o adetlerin düzensizleştiği dönemde başlamayı istiyoruz. Çünkü en çok aslında perimenopozal dönemde kemik kütlesi azalıyor. Yani osteoporoz en çok burada başlıyor. O yüzden en erken dönemde başlamak istiyoruz aslında. Meme kanseri yapar gibi söylentiler vardı ama bunlar da çok anlamlı değil. Sadece eğer meme kanseri varsa büyümesini hızlandırıyor gibi yaklaşımlar da var. Meme de çok önemli. Meme muayenesi, meme taramaları, her yıl mamografi ve meme ultrasonunu 40 yaştan sonra mutlaka herkesin yaptırması lazım. Ekim ayındayız. Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı. Buradan da meme taramalarınızı ihmal etmemeniz gerektiğini vurgulayalım. Evet, 18 Ekim menopoz günü aynı zamanda. Menopoz konusunda bilinçlenip hani bu konuda neler yapabiliriz? En azından menopoza girdim bitti diye düşünmemek gerekiyor. Bundan sonra çünkü çok uzun bir zaman var yaşamak için. Evet. Bunun farkında olmak, kadın doğum muayenelerinin yapılması gerekiyor. Menopoz dönemini aslında menopoz öncesi dönemde belirliyor. Menopoza girmeden önce ne kadar sağlıklı besleniyorsak, ne kadar çok egzersiz yapıyorsak, sağlıklı bir hayatı, zaten sağlıklı bir hayat yaşayan kadınlarda menopoz dönemi de çok daha rahat ve konforlu geçiyor aslında. Evet,
Aynen öyle. Zaten kadın kendine bakıyorsa sonrasındaki dönemde de bakmaya devam ediyor. Yine düzenli beslenme, sağlıklı beslenme, egzersizler bunlar çok önemli. Menopozda cinsellikten bahsetmek istiyorum aynı zamanda. Evet. Toplumumuzda pek konuşulmayan, menopoza girince artık cinsellik bitti gözüyle bakıyor pek çok kadın. Ama menopoz cinselliği değil, aslında üreme döneminin bittiği bir dönem sadece. Aslında pek çok açıdan da cinsellik anlamında da bu dönemin avantajları da var. Artık gebe kalma riski yok, mensler bitmiş, hayat telaşları biraz geride kalmış. Kadının cinselliği çok rahat yaşayabileceği bir dönem. Cinsellik ömür boyu, yaşam boyu devam eder. Ama bu dönemde kadınları rahatsız eden genitoüriner sendrom dediğimiz, vajinada yanma, cinsel ilişkiyi de zorlaştıran bir takım bulgular olabiliyor. Biraz bunlardan bahsedelim. Evet, dediğin gibi artık insan ömrü yaklaşık 80 yıl olarak belirlendi doğuştan itibaren ve biz menopoza 45-55 yaş arasında gireceğiz. Böyle olunca geriye çok uzun bir süre kalıyor. Cinsellik biter mi? Asla bitmez. Ama bu konuda çok konuşulmuyor ya da bu konu üzerine çok gidilmiyor. Sanki bundan sonra cinsellik yaşanmaması gerekiyormuş gibi düşünülüyor. Ama tabii yanlış. Genitoüriner sendrom dediğimiz bir şey oluyor menopozda. Çünkü östrojen çekilince ne oluyor dediğimiz gibi o bölgelerde atrofi, erimeler meydana geliyor. Vajinada atrofi, kuruluk meydana geliyor. Östrojenin çekilmesiyle bazı değişiklikler oluyor. Biz buna diyoruz genitoüriner sendrom aslında. Böyle olduğunca cinsel ilişkide ağrılı oluyor. İlişki sırasında ağrı çekiyor. Bunun dışında idrarda da yanma, sık idrara çıkma, sık idrar yolu enfeksiyonu olma gibi sorunlar ortaya çıkıyor. Ve idrar kaçırma problemleri ortaya çıkıyor. İdrar kaçırma cinsel ilişki sırasında konsantrasyon bozukluğu ya da utanma gibi sorunlara yol açabiliyor. Bunların hepsi cinsel hayatı etkiliyor. Ama tabii bunların tedavileri var. Evet, hayat konforunu da etkiliyor. Evet. Ve cinsel hayatı da etkiliyor. Evet. Neler yapıyoruz? Aslında günümüzde çok teknolojinin de ilerlemesiyle çok rahat, kolay, klinik ortamında da yapılabilecek tedaviler var. Evet. Biraz onlardan bahsedelim. Evet, aslında zaten söylediğim gibi hormon replasman tedavilerini uygun hastalarda mutlaka uyguluyoruz. Ama hormon replasman tedavisi uygulayamadığımız hastalarda başka şeyler yapabiliriz ya da hormon replasman tedavisine ek olarak yapabileceğimiz başka bir sürü şey var. Öncelikle o bölgenin vajinal kurulukta lokal olarak verdiğimiz östrojenlerle eski haline getirebiliriz. Ama veremiyoruz diyelim ki östrojen ya da veriyoruz, ekstra ne yapabiliriz? Uyguladığımız 3-4 tane güzel, sevdiğimiz yöntem var. PRP bunlardan bir tanesi. Yani plateletten zengin plazma diyoruz biz. Bunu uygulayabiliyoruz. Bu bölgenin kanlanmasını arttırıyor, daha canlı hale gelmesini sağlıyor. Nemlendiriyor. Onun dışında lazer uygulayabiliyoruz. Lazer de aynı şekilde hem bu bölgede kolajeni arttırıyor, kan akımını arttırıyor, nemlenmesini sağlıyor, canlanmasını, yenilenmesini sağlıyor. Zaten lazerle vajinal rejuvenasyon diyoruz biz yaptığımız işleme. Lazer yapabiliriz. Onun dışında hyaluronik asit dolguları var, bunları yapabiliriz. Bunlar da bu bölgenin nemlenmesini sağlıyor ve bunları aslında hepsini birlikte kombine edebiliriz. Kombine tedaviler her zaman daha etkili oluyor. Evet. Aslında hani yaşın ilerlemesiyle yüzümüzde, saçımızda, bütün vücudumuzda olan değişiklikler genital bölgede de Aynı oluyor. şekilde, evet. Dolayısıyla orayı da korumak için çok kolaylıkla uygulanabilen ve etkileri çok iyi olan yöntemler var. Bu şekilde 6 ayda bir, 1 yılda bir hastalar gelerek bu tedavileri oluyorlar ve konforlu bir şekilde menopoz dönemlerini geçiriyorlar. Evet. Bu tedavilerin herhangi bir yan etkileri var mı? Yok, lazer, PRP, hyaluronik asit dolgusu zaten klinik ortamda yapılan ağrısız, acısız, kısa sürede yapılan işlemler. Bunların bir sıkıntısı yok ama hormonal tedaviler dediğim gibi öncelikle bir hastayla konuşularak, başka bir hastalığı var mı onu değerlendirerek ve diğer tetkikleri yaparak karar verilen bir tedavi yöntemi. Ama diğer dediğimiz o PRP'dir, lazerdir, hyaluronik asit dolgusudur. Bunlar küçük yaptığımız küçük işlemler. Bunların bir yan etkisi yok. Lazer tedavilerinden bahsedelim biraz. Ne kadar sıklıkta yaptırmak gerekiyor? Hangi dönemde başlamak gerekiyor? Öncelikle vajinal kuruluğa bakıyoruz. Vajinal kuruluğun ne düzeyde olduğuna bakıyoruz. Biz genellikle lazeri 2 seans şeklinde yapmayı tercih ediyoruz. Öncesinde belki hormon tedavisiyle, lokal hormon tedavisiyle başlayabiliyoruz. Sonrasında da lazeri buna ekleyebiliyoruz ya da direkt lazerle de başlayabildiğimiz durumlar var. Lazeri 2 seans şeklinde
1 ile 3 ay arasında bir zaman geçtikten sonra birincisinden sonra yapıyoruz. Hastalar bize işte yılda 1 defa, 2 defa geliyorlar lazer yaptırmak için. Bir de lazer sadece bunun için kullanılmıyor aslında. Cinsel hazzı arttırmak için kullanılıyor, idrar kaçırma için kullanılıyor. Kronik vajinal enfeksiyonu olan hastalarda kullanılabiliyor. Hem de zaten nemlenmeyi sağlıyor. Postmenopozal dönemde bu kuruluk tedavisinde kullanılıyor. Pek çok şeyde kullanabiliyoruz lazeri. Bir taşla pek çok kuş vuruyoruz aslında. Bir taşla bir sürü kuş vurmuş oluyoruz aslında. Menopozal dönemde bir de zaten idrar kaçırma problemi de çok sık görülüyor. Bu da buna da fayda sağlamış oluyor. O yüzden lazer güzel bir tedavi bizim için. Bir de PRP ile kombine edilirse etkisi daha da artıyor. Peki PRP mi, hyaluronik asit enjeksiyonları mı? Hangisini? İkisinin de yeri farklı. PRP'yi çok kolay klinik ortamda hazırlayıp verebiliyoruz. Hyaluronik asit dolgusu da aynı şekilde. Ama ikisini de yapmayı öneririm aslında. İkisini de yapabilir hastalar. Hyaluronik asit dolgusunu sadece biz dolgu amaçlı kullanmıyoruz. Nemlendirmek amacıyla, kolajeni arttırmak amacıyla kullanıyoruz. İlk önce dolgu deyince herkesin kafasında oraya dolgu mu yapılacak gibi bir algı oluşuyor ama bu o amaçla yapılan bir şey değil. Su tutma kapasitesini arttırmak için. Aslında yaşa bağlı olarak kolajenimiz azalıyor. Dolayısıyla o sıkılık ve su tutma özelliği azaldığı için amaç oradaki yenilenmeyi sağlayıp su tutma özelliğini arttırmak ve bu kuruluk gibi semptomların oluşmamasını sağlamak. Toparlayacak olursak menopoz dönemindeki kadınlara neler öneriyoruz? Önerilerimiz neler? Öncelikle tüm kadınlara yıllık jinekolojik muayene olmalarını öneriyoruz. Meme muayenelerini aynı zamanda meme muayenesini öneriyoruz ama hem menopozdaki kadınlar hem de bunun dışındaki bütün kadınlar yıllık olarak gelip meme muayenelerini olmalı. Özellikle menopoza yaklaşan dönemde meme muayenelerini, mamografilerini olmalı. Simir testlerini yaptırmalı. Ultrasonla rahim yumurtalıkların kontrol edilmesi için bir kadın doğum uzmanına başvurmalı. Her yıl kan testlerini yaptırmalı. Kemik, mineral eksiklikleri saptanmalı. Yani genel olarak bütün kadınların özellikle menopoz döneminde menopoza giriyor olduğundan şüphelenen kadınların mutlaka jinekolojik muayeneyi yaptırması gerekiyor. Korkmamaları gerekiyor. Jinekolojik muayene dediğimiz şey aslında 3-5 dakika süren, kısa, o kadar da ağrılı olmayan, sadece o kafada büyütüldüğü için ağrı duyacakmış gibi bir korku duyulan bir muayene. Bütün hastalara mutlaka yıllık jinekolojik muayene olmalarını öneriyorum. Bu dönemi daha sağlıklı geçirmek mümkün. Aslında genel sağlık prensipleri her zaman geçerli. Egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek ve sık sık kontrollerimizi yaptırıp eksiklerimizi tamamlamak çok daha kaliteli bir şekilde yaş almamızı sağlar. Yaşlanmak değil, yaş almak diyelim. Evet, yaş almak diyelim. Zaten dediğim gibi hayatlarının yarısını menopozda geçirecekler neredeyse. Bu dönemi güzel bir şekilde geçirmek önemli olan. Bu programımızda menopoz konuştuk. Daha sağlıklı bir yaş almak için, menopoz dönemini iyi geçirmek için neler yapabileceğimizden bahsettik. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum.